Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size pamuk gibi yumuş yumuş bir poğaça tarifi vereceğim. Öyle güzel bir tarif ki her yaptığınızda aynı sonucu alacaksınız. Tepsilere sığmayan bu güzel ve lezzetli poğaça tarifine hadi gelin hemen başlayalım. Öncelikle 2 yumurta akını karıştırma kabımızın içerisine alalım. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık süt, ve 1 su bardağı da ılık suyu kabımıza alalım. Bir paket instant maya, 4 yemek kaşığı şeker. Bir güzel spatula ile çırpalım. Malzemelerimizi çırptıktan sonra azar azar ununu ilave etmeye başlayalım. 1 yemek kaşığı da tuzunu ekledikten sonra karıştıralım. Unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde koyuyoruz. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Sizler lütfen 5 su bardağından sonra yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Spatulamız görevini gördü. Şimdi kenara alıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Şimdi tezgaha biraz un serpelim ve tezgahta da yoğurmaya devam edelim. Hamuru uzun uzun güzelce yoğuralım. Ne kadar uzun yoğurursanız hamurunuzun kıvamı o kadar güzel olacaktır ve o kadar güzel mayalanacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Aklınıza takılan ve sormak istediğiniz sorular olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gördüğüm anda dönüş sağlıyorum. Hamuru iyice yoğurduktan sonra karıştırma kabının içerisine alıp üzerini bir streçle örtelim. Tekrardan üzerini bir bezle örttükten sonra 2 katına çıkana kadar mayalandıralım. Vaktiniz kısıtlıysa hamurunuzun daha çabuk mayalanmasını istiyorsanız fırını 50 dereceye ayarlayın ve kapatın. Sonrasında hamurunuzu koyun ve bakın daha çabuk mayalanacağını zaten göreceksiniz. Hamurun havasını şöyle bir alalım ve tezgahımıza koyalım. Tekrar biraz da tezgahta yoğuralım. O kadar güzel bir kıvamı var ki zaten yoğurdukça yoğurasınız gelecek. Yumuş yumuş harika bir hamur oldu. Şimdi hamuru 2 parçaya keselim. Ardından 16 eşit parçaya ayıralım. Bu hamurdan ben 16 adet poğaça yaptım. Siz porsiyonları biraz daha ufak tutarsanız toplamda 20 adet poğaça da çıkartabilirsiniz. Kalabalık gelen misafirleriniz için bence çok ideal bir poğaça tarifi. Aynı zamanda da buzluğa atabilirsiniz. Tekrardan buzluktan çıkartıp tazeleyerek servis edebilirsiniz. Eminim ekranda da hamurun yumuşacık olduğu görülüyordur. Çok güzel şekil alıyorlar, yumuşacıklar. Tüm bezeleri bu şekilde avucumuzun içerisinde yuvarlayıp hazırlayalım. Bezelerin bir tanesini ters çevirerek önümüze alalım. Elimizle hafifçe genişletelim. Daha sonra istediğiniz iç harcından koyabilirsiniz. Daha sonra hamurun uç kısımlarını üste birleştirerek güzelce yapıştıralım. Ve elimizle avucumuzun içerisine yuvarlayarak şekil verelim. İlk bezemiz hazır bile. Onu kenara aldıktan sonra aynı işlemleri bu şekilde devam ettirelim. Tekrar elimizle hafifçe açıp iç malzemesini yerleştirerek ve güzelce kapatarak şekillendirelim. Şimdi 3. bezemi de yapıyorum.
Dediğim gibi bu hamurla dilediğiniz gibi poğaçalar yapabilirsiniz. Şekli ve iç malzemesi size kalmış. Dilediğiniz gibi şekillendirip dilediğiniz iç malzemesini kullanabilirsiniz. Her yaptığınızda aynı sonucu alacaksınız ve gerçekten çok memnun kalacaksınız. Mutlaka bu tarifi sizler de en kısa zamanda deneyin diyorum. Hazırlamış olduğumuz tüm poğaçalarımızı fırın tepsisine alalım ve ısıtmış olduğumuz 50 derece fırında tepsi mayası için 15 dakika bekletelim. Tepsi mayası vermiş olduğumuz poğaçalarımızı çıkartalım ve kenara ayırmış olduğumuz 2 yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ koyalım ve karıştıralım. Tüm poğaçalarımızın üzerine söndürmeden sürelim. Yumurta fırçanızı poğaçalarınıza yavaş ve nazik hareketlerle sürmeye özen gösterin ki tepsi mayası vermiş olduğunuz poğaçalarınız sönmesin. Yumurtasını sürmüş olduğum poğaçalarımın üzerine biraz çörek otu serpiştiriyorum. Ardından biraz da susam serpiştireceğim. Sizler dilerseniz sadece çörek otlu, sadece susamlı veya haşhaşlı da yapabilirsiniz. Ya da isterseniz tamamen sade de yapabilirsiniz. Bu poğaça her türlü güzel olacaktır. Poğaçalarımızı önceden ısıtmış olduğumuz 185 derece alt üst ayar fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Poğaçalarımız pişti, fırından çıkarttım ve şimdi sizlerle dokusunu paylaşmak istiyorum yakından görün diye. O kadar yumuşacık ve muhteşem bir poğaça ki sizler de denediğinizde mutlaka çok seveceksiniz ve hiç pişman olmayacaksınız. Dilerseniz bu poğaçayı sade yaparak sandviç olarak da kullanabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok ama çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.